Selam, geldim. Herkes Mehtap Tarot'tan. Selamlar efendim. Kolektif bir açılım yapacağız. Anlık enerjiye odaklanacağız. Şöyle netleştireceğimiz cevaplar alacağız tarot kartlarıyla. 14 Şubat'tan beklentin nedir diye sordum sizlere ve biliyor musunuz ne oldu? Yarınızdan fazlası yani çok net bir şekilde hiçbir şey beklemiyorum dedi karşı taraftan. Bu durum aslında bir netleşme durumu. Gurur duyuyor muyum? Farklı bir enerji. Fakat gelsin mi gelmesin mi bilmiyorum. Hazır da değilim. Çok da beklenti içerisinde değilim. İlahi adalete güveniyorum diyenler çok fazla. Bence bu güzel bir durum. Bakalım işte tam da bugün buna odaklanacağız. Beklemek zorunda değilsin. Tarot kartlarının rehberliğini alacağız. O yüzden kolektif bir açılımdır. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok hayatım. Uyanları sevgiyle al, uymayanları da evrene geri sevgiyle iade edebilirsin. Senin adına ben niyet alıyorum ve kolektifin en büyük hayrına cevaplar vermeye niyet ediyorum. Şöyle taşlarımızı, tuşlarımızı birazcık saklayalım, takur tukur yapmasınlar. Duygu kartlarıyla ilerleyeceğiz ama şu an şöyle evrensel bir enerji kartlarından okuma almak istiyorum. 3 tane kartta ne gelecek merak ediyorum. Şans, fırsat, popülarite, yıldızının parlaması ve güç ve istikrar. Güzel enerjiler bunlar bebeğim. Evet. Virüs geldi. Kadersel değişimler. Yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okült konularla ilgili. Bunlar güzel şeyler. Şöyle kenara koyayım. Hem de birazcık yansımayı orada kırar diye düşünüyorum. Son bir enerji kartı daha alalım. Evet, kamer kartı, ay kartı geldi. Korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Evet, şimdi sorularımız var. O yüzden çayınız, kahveniz hazırsa efendim, şöyle sorularımıza bir odaklanalım diye niyet ediyorum. Şöyle desenli masa olunca da desenlerine müthiş derecede takılanlardanım. Düz beyaz masa bulamadım. Kendi sponsorum da kendim olduğum için dedim ki Mehtap bu var. Takılma devam et. Yoksa takıldığımda ay şurası böyle mi burası böyle mi acaba şu mu olsaydı bu idare eder mi gibi durumlara takıldığımda of biliyorum kendim sonu yok. Hadi bakalım şimdi bir anlık enerjisini 3 kart bir alalım. Ne var ne çok, ne hissediyor, ne yapıyor, ne ediyor bize bir anlatsın. Değnek dokuzlusu, hoş geldin. Kupa ikilisi. Ya 14 Şubat'ın etkisi o kadar böyle enerjilere yoğun bir şekilde baskı uyguluyor ki şunu bir kenarıya bırakmak lazım. Normal ilişki normlarına geri gelmek her zaman nettir. Zaten akılla mantık arasında gitgeller çok fazla. Karşıdaki kişi de aynı şekilde bu durumda. Kendi hayatında bazı sınavlar, işle alakalı, aileyle alakalı sınavlar yaşarken acaba kalbim mi, işim mi, aşkım mı diye hep böyle bir gitgellerde. Zaten evrensel enerji kartlarında da bu var. Hani güzel şanslar geliyor, kadersel fırsatlar, dokunuşlar geliyor fakat bir gelgitler yaşamasından mütevellit de dengesizlikler çok fazla hayatında. Şu anki enerjisinde aile olabilir, iş ilişkisi olabilir, uyum olabilir, durumlar olabilir fakat seninle olan enerjisine odaklandığımız için şu an dengeleyemediği bir durumda olduğunu görüyoruz. Bazı şeyler, mesajlaşma, buluşma gibi durumlar gecikiyor olabilir. Bunlara çok fazla takılmamak lazım. Çünkü ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum diye bir çaba içerisinde. Şu anki sessizliği bakalım bir strateji mi yoksa zihninde böyle sesleri susturuyor mu susturamıyor, bir kaos yaşıyor mu yaşamıyor mu bunlara da bir bakalım. Şimdi yine şeyleri alacağım, duygu kartlarını alacağım hayatım. Su elementimiz fazla. Geldi Aziz kartı da. Şu anki yani sessizliğinin içinde yine sen varsın.
Duygusal olarak sen varsın ve, eee, sana doğru düşündüğü de bir resmi adım durumu var. Aziz kartı kolay kolay kendini belli etmez. Böyle birazcık eski kafalıdır. Aman böyle mahalle ne der? Böyle hani mahalle abisi insanı vardır ya hani ağırbaşlılık durumu. Birazcık onun enerjisi gibi. Kolay kolay kendini ifade edemeyen birisi olduğunu gösteriyor bize burada. Seninle ilgili düşünceler birazcık stratejik mi diye bakacağız şimdi duygu kartlarına da. Neden zihnindeki o sesleri susturamıyor? Gerçekle yüzleşme, kıyı kartı, düşünmek. Kolay kolay hareket edebilecek durumda değil. İçinde bir kaos olduğu aşikar hayatım. Zihninde sürekli düşünüyor. Acaba nasıl ilerleriz, nasıl yaparız, ne ederiz? Düşünmek ve hakikat artık bir şeylerin aydınlanmasını yaşadığını gösteriyor bize. Sezgileri kuvvetli bir karakter. Duyguları güçlü bir karakter. Burada su elementinden bahsettik. Biraz onun yoğunluğu var. Yengeç, akrep, balık olabilir ya da sen olabilirsin. Duygusal bağınız çok fazla ve aranızda eğer bir, negatif durum olmuş ise şu an gerçeklerle yüzleştiğini bunu söylüyor. Karmaşadan kaçmak için de iletişimi kesme ihtiyacı duyduğunu gösteriyor bize kartlar. Düşünmek, kendi iç dünyasına, hani, kapanıyor. Artık ne yapabilirim, ne edebilirim? Fakat bu kupa ağası diyor ki her ne kadar yeni bir başlangıç gibi olsa da, ne kadar uzaklaşmak gibi olsa da şu an içindeki duygular zaten kupa ikilisi bir aşk döneminde olduğunu gösteriyor. Tedirginlikler hep bilinçaltında mevcut bir kişinin. Güç takıntısı olabilir bu karakterin. Paraya ya da manevi güce takıntılı bir karakter olabilir diye düşünüyorum. Yani, hayatında bakalım iş olur, arkadaşlar, üçüncü kişi varsa, işte, senin boşluğunu doldurmaya yetiyor mu? Bir de ona bakalım. Çünkü burada sevgisel, sezgisel olarak, bir otomatik ilişki durumu var verdiği. Nedir? Bir kalıp içerisinde, hareket etmek istediği bir durum var. Hayatın ne diyordu Sirius'ta? Hayatımızda yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi. Kolay kolay, eee, sizin kopma ihtimaliniz olmadığını bana hissiyat olarak veriyor. Bakalım hayatındaki o eğlenceli, ya da onu oyalayan karakterler onu duygusal olarak ne yaşatıyor? Ölüm kartı geldi. Senin boşluğunu doldurmaya yetiyor mu diye bir baktığımızda, ya, burada güçlü durmaya çalışıyor, direkt çalışıyor. Yani, yıkılmadım, ayaktayım hissiyatını çok fazla güçlü bir şekilde vermeye çalışıyor ama direkt zaten 13 numarayı verdi ve Azize kartı da çoğu şeyi sakladığını, böyle dışarıdan güçlü bir insanmış gibi kendisini gösterdiğini görüyoruz burada. Bak içinde kasırgalar ve merak o kadar yoğun bir şekilde ki kendi iç dünyasında bir hesaplaşmayı yoğun bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Yani bir yetersizlik var içinde yaşadığı, bir maske var, ve bu iç dünyasında ne kadar güçlü olmaya çalışsa da, lidermiş gibi yapmaya çalışsa da sen ne yapıyorsun acaba onu merak ediyor. Senin boşluğun doldurulur mu? Doldurulmaz burada. Bitti diye çok korkuyor. Artık bir daha olmaz bizden diye düşünüyor. Nasıl bir kopuş yaşadıysanız ya da nasıl bir etkileşimsiz kaldıysanız merak içerisinde şu anda. Ve şu an yaşadığı iş konusu olur, aile konusu olabilir, 3'üncü kişiler olabilir. Kolektifin enerjisinde genel olarak konuşuyorum. Senin boşluğunu dolduracak bir durum yok. Kasırga ve merak ona ilahi bir tokat gibi gelmiş. Yetersizlik durumu çok fazla karşı tarafta. Bakalım anketimizde adalet diyenler buraya. Bakalım yaşattığı o uykusuz geceler bedeli ödeniyor mu şu an? Hangi duyguda? Hangi duyguyla bunun bedelini ödüyor bir bakalım. Tılsım dokuzlusu, kupa beşlisi, güneş kart. Ya böyle tokat gibi gelir.
Böyle tokat gibi gelir. Duygu kartına çok büyük hayal kırıklığı içerisinde. Çok büyük hayal kırıklığı. Yani, hani, dışarıdan çok, yaralanmadım, çok fazla beni etkilemedi görüntüsü verse de içinde bak tasa da var, hasret duygusu da var, şefkat duygusu. Geçen açılımda da çok çıkmıştı. Karşıdaki kişiye bu kadar, ailesinin vermediği şefkati vermeyin kardeşim. Çok ciddi söylüyorum. Hak etmiyorsa vermeyin. Yani sizi yaralıyorsa, üzüyorsa, kalbinizi kırıyorsa, halden anlamıyorsa siz devamlı bu kişiye, şefkat göstermeye diretmeyin. Bu sizin, kendi kul hakkınıza girmektir. Lütfen buraya çok dikkat. Bu önemli. Ankette ilahi adalet dediğimiz, işte, yorumlamalarda ve katılımlarda, etkileşim verenler cevapları bu şekilde. Yaşattığı o uykusuz gecelerin bedelini şu an tasa, hayal kurukluğu, depresyon ve hasret içerisinde ödüyor çok net bir şekilde. Maddi açıdan belki bir şeyler yapmaya çabalıyor, etmeye çalışıyor fakat üzerini kapatamadığı, güneş biliyorsun her yeri aydınlatır. Bu tedirginlik onu böyle cesaretini kırma durumuna doğru gidiyor. Acaba nasıl çözümleyebilirim düşüncesini çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Bir bozulma var burada, bir kayıp var. Tasayla hayal kırıklığını çok yoğun bir iç dünyasında yaşayan kişi dışarıya çok güçlü gözükse de psikolojik olarak çok ağır darbeler yaşar ilerleyen süreçlerde. Bunlar psikolojide net olan şeyler. Güç ve istikrarı seven bir kişi karşıdaki kişi ama senin ona sürekli, eee, koruma, kollama, sahiplenme enerjisiyle koruma altına alman onun kendisini çok net bir şekilde şımarmasına sebep olmuş diyebilirim hayatım. Evet, bakalım 14 Şubat yaklaşırken içinde böyle büyüyen o duygu ne? Seninle alakalı özlem mi var yoksa sessiz kalma durumu mu var? Bir ona bakalım. Mehtap abla, "Ne kadar hızlı gidiyorsun." diyorsun. Biliyorum tatlım ama detaylı yapıyoruz. Şu, kupa altılısını severim biliyorsun, nostaljidir, anılardır, düşüncelerdir. Joker kart, kupa şövalyesi. Ay, 14 Şubat buna gerçekten bir tokat gibi geliyor hayatıma. Hemen duygu kartlarımı istiyorum. Hemen, hemen, hemen. Ama ah şu gurur, yanılsama, kıskançlık. Kıskançlıktan çatır çatır çatlayan bir karşı taraf var. Aklındaki kişi var burada. Kendini üstün görmeye çok alışmış egoist, narsist bir karakter olabilir. Çünkü gelgitler yaşıyor dedik ya ama 14 Şubat içinde büyüyen o duygu ne diye sorduğumuzda özlem duygusu var kupa şövalyesi. Aç yollarımı diyor ya. Aç yollarımı geleyim. Kalbimi getireyim sana kupanın içerisinde sunayım sana diyor. Ben iç dünyamda bu kadar, seni severken, düşüncelerimde, zihnimde ama ben nasıl seveceğimi bilmiyorum diyor. Hep böyle gurur diyorum diyor, vesveseler diyor. Bana böyle, hani, aktarılan negatif duygular, işte, onun, sevgilisi aldatmış, bunun şu şekilde olmuş, evli ama şununla birlikte, şudur budur, böyle bilincimin altyapısında o kadar çok korkular var ki ben ne yaşadığımı bilmiyorum aslında ve nasıl ilerleyeceğimi de bilemiyorum. Seni de seviyorum, kıskançlık duygusu içerisindeyim ama bu ilişki başarısız olursa, böyle, ben nasıl diyeyim, kalp kırgınlığından çok yorulmuş bir durumdayım diye çaresizlik var burada farkındaysan. Zaten tasa vardı, merak vardı. Bunlar yoğun gelgitler yaşatıyor karşı tarafa. Şimdi kupa altılısı aynı zamanda, bir hamledir, geri adımdır. Yani
14 Şubat öncesinde bir hamle olabilir ya da sürpriz bir durum olabilme potansiyeli çok fazla. Fakat, pohpohlanmayı isteyen bir kişi olabilir. Gurur kartını verdiği için söylüyorum bunu. Şimdi kadersel değişimler bize, evrenin enerji kartlarından geldiğinde şans, fırsattan bahsediyor. Ama hani o en son çıkan Kamer Ay kartında dedik ya, korku, tedirginlik var. Zihinsel aydınlatamadığı vesveseler var. Bunlar adım atmasını birazcık %50-50 ımm, engelliyor olabilir. Buraya çok fazla takılmamak lazım. Yani, burada özlem mi, sessiz kalma mı? Karşı tarafın durumunu aslında neticelendirdiğimizde 50-50 dediğim gibi bir durum var. Tarot kartları diyor ki, "Bu ilerler, korkma." Bu gelir, bunun bir hamlesi olur. Eee, Bilinç altyapısına baktığımız zaman duygu kartlarında diyor ki biraz gurur var, bunu nasıl aşacağız? Kıskançlık durumu da var, bunu nasıl aşacağız? İşte, 2 arada bir derede kalmasının durumu bundan kaynaklanıyor hayatım. Yani gururu bir kale gibi duruyor. İçten içe de o yıkılmaya başlamış bir duvar olduğunun farkında. Hatta buna bir bakalım. Korku mu var, çaresizlik mi var? Yani, böyle, kale gibi durmaya devam edecek misin? Bir hamlen olacak mı? Kupon musun? Kötü değil. Ay kartı, bak gene verdi ay kartını. Kader. İşte kader çarkı. Kader insanı zorlar bebeğim. Çok gördüm. Hayır deyip de tekrardan mesaj atıyorum ben Mehtap abla, tutma beni diyenleri, gece saat 2'de mesaj attı Mehtap abla, inanamıyorum ne yapacağım diye mesaj atanları. O yüzden her şey değişebilir. 5 dakikada adresler bile değişebilir. Hiç acele etmeyin, kendinizden emin olun. Karşı taraf gururu bir kale gibi mi duruyor? Bir baktığımızda bilinç altyapısında ne oluyor? Bağışlanmaya doğru gelen bir durum var burada. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma var burada. Korku ve çaresizlik durumu artık kalemin kırıldığı, yakıldığı duruma doğru geliyor. Mutluluk beklentisi var. İlerleyen süreçte aşk kartı çıkarsa şaşma, artık çözümlenme durumu var burada. Dikkat et. Şimdi sana söyleyemediklerini bir böyle bir kenarıya bir bakalım, bırakalım. Gizli mesaj nedir? Ruhunun sana göndermeye çabaladığı, senin anlamanı istediği gizli mesaj neymiş? Bir de onlara bir bakalım. Güç kartı, değnek ikilisi ve üçlüsü geldi. Ben bir adım atacağım zaten diyor. Gücümü bulsam ben bir adım atacağım. Benim üzerime çok fazla geliyorsun. Üzerinde zaten çok bir baskı var diyor. Ben kendi kontrolü elime aldığım zaman zaten araştırmalar yapıyorum. Benim kafamda bir strateji var diyor. Ama korku mu çaresizlik mi dediğinde şu an bir çaresizlik durumu geliyor. Bak zamana da ihtiyacım var diyor. Şu an çaresizlik durumu baskın hayatım. Bu kişi kısa süre içerisinde bir havadis de, gönderebilir. Beklemek. Zamanını bekliyor. Bak bunu iyicene idrak edebilirsin. Sevgili kolektif enerjisindeki aramıza yeni katılan arkadaşlar da dahil olmak üzere. Videoda ilk defa denk geliyorsanız hayatım, psikoloji açılımı yapıyoruz. Aklındaki kişinin bilinç alt arketiplerine iniyoruz. Yorumlama o şekilde yapıyoruz. Geçenlerde yeni bir, adını vermeyeceğim ama sevilen bir astrolog vardı. "Mehtapçığım, videonla o kadar uyumlandım. Ben hayatımla ilgili birçok şeyi biliyorum ama bana açılım yapabilir miyiz?" diye. Gece saat 12.30'u geçiyordu. Ona açılım yaptık. Gözlerinden çok 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 öpüyorum. Enerjisi çok güzeldi. Gerçekten danışanları çok şanslı. Harika bir durumda. Şimdi bakalım bak, kendi durumunda, iç analizinde ne var burada? Çaresizlik var. Farkında mısın? Korku mu, çaresizlik mi diye baktığımızda çaresizlik var. İşte kalem bu noktada kırıldı ve söylemek istediklerini kenarıya bıraktığımızda sana gizli mesajı ne dediğimizde bekle diyor.
Bekle, her şeyin bir zamanı var. Bunu analiz yapacağız. 2'nci kişi, üçüncü kişi, aşk üçgeni durumu değil bu hayatım. Bu tamamen ikinizin ilişkisine indirgenilmiş bir zamanlama meselesi. 14 Şubat'ın derin duyguları burada. Yani burada, karşıdaki kişiden eğer beklentilerini dile getiremiyorsan rahatçana birazcık büyük resme bak isterim. Para mı yetmiyor, ilgi mi yetmiyor, işte şunlar mı? Yani sana zorluk çıkartan neyse onlar senin böyle bilinç altyapındaki durumlar. Onları bir kenara koy. Ama ilişkinle neyi fark etmen gerekiyorsa tarot kartları sana rehberlik yapıyor bir şekilde. Buna emin ol. Ben çünkü tesadüflere hiç inanmam. Evren bir şekilde reklamdan olur, telefondan olur, bilgisayardan olur, bir şekilde sana evren cevap gönderir. Tabii kendini açmaya, hazırladıysan diyelim. Şimdi bakalım, bu kişi kapına geldiğinde getirecek şey pişmanlık mı yoksa bir yoklama mı? Bir de ona bir bakalım mı? Geldiğinde sen kabul edersin, etmezsin. Orası ayrı bir durum. Ama kalbinin feryadını görüyoruz karşıdaki kişinin. Birazcık zamana ihtiyacım var diyor. Ben hareket edeceğim. Alanım dar. Fakat ikili ve üçlü güç kartı dediğimde ben planlarımı yaptım. Çok az kaldı ve kısa süre içerisinde hamlemi yapacağım durumunda. Bakalım kapına geldiğinde getirdiği şey bu kişinin ne olacak? Kartlara bir soralım. Hmm, denge. Zaten çok yakın süreç içerisinde ani bir haberle gelecek hayatım. Hiç acele etme. Bu durumu çok hızlandıracak bu kişi. Hiç acele etme. Hayal kırıklığı, yalnızlık, hicap. Bu kişi bak, şöyle söyleyeyim, vicdan azabını otomatikman dizleri böyle ayaklarının önüne koyacak. Pişmanlık olacak çünkü. Hayal kırıklığından ve utanç duygusunda olduğundan bahsedecek sana. Yalnızlığı, yalnızlığı kim hisseder? Yapayalnız, bırakılmış, kalmış insan hisseder. Aynı senin gibi. İlahi adaleti işte o yüzden çok seviyoruz. Sana yaşattıklarını Rabbim, ilahi adalet ona da aynı şekilde yansıtıyor. Birkaç, açılımda da denk geldim. Enerji okumaya geldiğim zaman karşı tarafın durumuna bir bakıyorum, kız konuşuyor ama adamın hissiyatını aldığımda aynı duygular. Diyorum ki, "Bir saniye, aynı şeyleri hissediyorsunuz şu an." Şu an çok, ayaklarım sallanıyor, tırnak yeme isteği oluşuyor diyorum, gözüm seyiriyor. Sürekli sanki, sen diyorum onu gününü gün ediyor zannediyorsan eğer şu an bu duygular içerisinde Mehtap abla aynı hareketleri yapıyor ya diyor. Tırnak yeme olayı, ayak sallama olayı. Yani o kadar iç dünyanızda, enerjinizde karşıdaki tarafı özümsüyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Kendi hayatınız kendinize, onların hayatı ona lütfen. Karşı taraf pişmanlıkla geldiğinde, bir yoklama durumu var, yok burada. Var zannediyorsan çok kısa süreç içerisinde hayal kırıklığından sana bahsedecek hayatım ve neden, uzak kaldığını, neden geri çekildiğini, bunları artık bir bir ifşa etme hissiyatı olacak. Bence, çok güçlü bir burada aydınlanma var. Ne dedik? Enerjisel olarak da bu kişi her şey çok şanslı giderken, kadersel değişimler olurken onun hayatına bereket getirmişsin, onun hayatında renk getirmişsin, renk oluşturmuşsun ve, o korkuları yüzünden bu ilişkiye blokaj eklemiş hayatım. Üçüncü kişi etkisi yok bu enerjide, ya da ailesi vesaire çevrenin etkisi durumu yok bu alanda. Tamamen kendi korkularından, kendi endişelerinden blokaj koyduğu ve ilerleyemediği durumlar var. Gerçeklerle yüzleşme durumu var bu kişinin ama çatır çatır meraktan çatlıyor bu kişi. Sosyal medya, oradan buradan her yerden takip durumu var. Artık bu yalnızlığı kaldırabilecek durumda değil. Bu kişi çok büyük bir kıskançlık içerisinde hayatım. Anlatabiliyor muyum? Net bir şekilde bu kişi pişman. Peki, mühürlemenizi isteyeceğim bir, manifesto olacak. Yorumlarda
Gerçek pişmanlık bekleyenler kalp emojisini eklesin. Yani gerçek pişmanlığını görmek istiyorum ve kalp emojisi bırakabilirsin. Ya da Mehtap ablacığım çok bulaştırma beni deyip de kartların açılımına devam edelim diyebilirsin. Etkinliğimize katılmanı kesinlikle istiyorum hayatım. Senin için küçük ama benim için büyük bir etkileşim. YouTube'un algoritması değiştiği için beni bu konuda desteklemeni istiyorum. Yani etkinliğimiz şu: 500 beğeni, 250 yorum. Bu benim için çok iyi olacaktır. Ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsin. Hadi bakalım aklındaki kişiye odaklan. 3 tane kart seçiyoruz. Bakalım şu an karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Kendini nasıl ifade ederdi? Kaypak mı, cesur mu? Hadi bakalım hodri meydan. 1, 2, 3 seç kartını. Hadi bakalım bir numarayı seçenler ne diyecek sana? Ama bazı gerçekler karanlıkta olgunlaşır. Gölgesiz bir ışık ruhu kör eder diyor. Biraz kayıt olarak geçe kaldığım için şöyle hızlanalım. Üzerime çok geliyorsun diye 2 numara biraz nazlı yapınacak anladığım kadarıyla. Peki 3 numarayı seçenler. Araftayım. Ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum. Yoldayım bilmiyorum. Bu arkadaşı aydınlatalım. Ne istiyorsa söylesin, yardımcı olalım. Hadi bakalım. Hanımlar, beyler, çok kıymetlisiniz. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın.